Herkese merhabalar arkadaşlar. Selamlar dostlar. Bu bir One Piece teori sohbet videosudur. Tony Chopper, Doktor Tony Chopper'la ilk videom bu. Yani ilk videom aslında sohbet videosu oldu ama ilk One Piece videom oldu Doktor Tony Chopper'la beraber. Çok teşekkür ediyorum tekrardan Manyak 228'e bu hediyesi için. Tekrardan ufak hediyesi için. Evet arkadaşlar, bu videomuzun konusu Roger Raftel'de neyi gördü ve neye güldü. Biliyorsunuz bu konuda bir post attım. Roger neye güldü sorusuna, bu gönderinin altına cevaplar yazarsanız güncel bir teori videosu yapabilirim. Hadi işin uzmanları fırlatın teorileri demiştim. Ve işin uzmanlarından tek tük de olsa, az buçuk da olsa, tutsa da tutmasa da, ki Eiichiro da bunları okuyor ve tutmayanını seçiyor. Bir teori videosu geliyor. Bakalım keyif alacak mısınız bu videodan? Videomu beğenirseniz like atmayı, kanalımı beğenirseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Teori videolarıma manga videolarım kadar ilgi gelmiyor. O yüzden teori videolarına bir tık böyle hafif ara vermiş gibi duruyorum. Biraz da vakitsizlikten tabii. Ama tepkili, yani videolara gelen etkileşimler, izlenmelerdir şöyle böyle artarsa bunları da çekmeye tekrardan başlarım diye ümit ediyorum. Evet, başlayalım. Tumu'nun teorisiyle başlayalım. İnanılmaz bir şey bu. Sıradaki Korsanlar Kralı'nın nasıl biri olduğunu görmüştür. Sıradaki Korsanlar Kralı'nın Luffy olacağını düşündüğümüze göre hepimizin, gerçekten bu ilginç bir teori. Hani yani beni ilgimi çeken bir teori oldu bu. Belki de Luffy'nin hikayesini görmüştür ve bu komik bir hikaye demiştir. Böyle de olmuş olabilir. Gerçekten hoşuma giden bir şey. Kısa, çok uzun konuşacak bir şey yok bu konu hakkında. Olur mu? Olur diyerekten. Yani şaşkınlık ve yorgunluk içerisinde de olsa şöyle devam edelim diyorum. Evet. Kafamı kaydırdım çünkü Nuri'ninkini okuyacağız. Nuri Yakçılar, elimizde henüz çok tanıyor. Kısaca Kayıp Yüzyılda Joy Boy'un başına gelen bir hikayeye güldü. Bu dünya hükümetinin yaptığı bazı ırkları engellemek için olan çabaları olabilir. Joy Boy da büyük ihtimal bu olayla bugüne kadar getiren baş aktörlerden biriydi bence. Şimdi bu One Piece Joy Boy teorilerinin %99.9'u Joy Boy ve Antik Yüzyıl arasında geçen teoriler. Ki bana kalırsa da en mantıklı olan bu. Ama bu konuda şunu belirtmek istiyorum. Eiichiro Oda'ya asla güven olmaz. Her an bir ters köşe yapabilir bu konuda. Evet, kafamı tekrar aşağı taşıyorum arkadaşlar. Joy Boy'un donu var demiş. Evet, komik olurdu bu. Bence bu arada saçma bir teorim var. Kusura bakma şimdi. Orada aşağı doğru yağan gülme tozu vardı. Bence o yüzden adı Raptor. Yok, böyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Best PS4 Games TV'nin çok doğru ve benim de hoşuma giden bir teorisi var. Halihazırda tüm dünyanın katıldığı bir parti düzenleme planı olduğu teorisini göz önüne alırsam bırakılan devasa hazinenin bu partinin masraflarını karşılamak için bırakıldığını öğrendiği için gülüyorlar demiş. Şimdi burada soru tekrar şuna geliyor. Shanks Rayleigh'e kaptanın söylediğinin birebir aynısını söyleyen bir çocuk vardı diyor East Blue'da. Ta ilk Şabonde arkında. Shanks, Luffy ve Korsan Kralı Roger'ın aynı şeyi söylediğini söylüyor. Biz bu cümleye hep şu ana kadar Kaito ni ore wa naru, yani ben Korsan Kralı olacağım cümlesi olduğunu düşündük. Ama burada bilmediğimiz bir şey olabilir mi sorusu geliyor. Parti teorisi de bunu açıklayan bir teori arkadaşlar. Acaba Luffy kocaman bir parti mi düzenlemek istiyor? Herkesi tekrar topladığı diye. Bu Luffy'nin tam da isteyeceği bir şey. Ağzıma da ışık düşüyor, görüyor musunuz? Tam da Luffy'nin isteyeceği türden bir şey ve çok güzel bir teori. Ama bence daha iyi bir şeyler bulunabilir bu konuda. Bunu da videonun altına yazarsanız belki o konuda da bir teori videosu olabilir. Yani Luffy ve Roger'ın ortak hayali ne olabilir? Evet, bir tık yukarı çıkalım. Where was we? Joy Boy'u ve Kayıp Yüzyıl'ı öğrendikleri söylenmişti. Bence One Piece'in komik bir hikayesi olabilir. Joy Boy, keşke senin zamanında olsaydım. Güler, böyle bir hazineyi nasıl bırakabilirsin? Ya o sahne beni bitirdi, yemin ediyorum ya. Çok güzel sahneydi ya. Keşke seninle aynı zamanda yaşasaydım Roger. Oden dedim ben de içimden yani. Muhtemelen Joy Boy'u tanıyınca Joy Boy için de aynısını söyleyeceğim ama bir 6-7 yılı var Joy Boy'u tanımamız muhtemelen.
Nasıl bir hazine acaba? Yaptığı yolculuğun ne kadar gülünç ve eğlenceli olmasındandır o. Sanmıyorum bu olduğunu ya. Çünkü böyle olunca One Piece hazinesi arkadaşlık, dostluk gibi oluyor. Öyle bir şeye de yorulacağını sanmıyorum kısa vadede. Aleyna Say'dan onca serüvenin ardından sonra da ulaşmışken One Piece için daha doğru vaktin gelmediğini anladı. Kalan ömründe de göremeyeceğini biliyordu. Bence tüm zorlukları aşmasına rağmen elinde bir hiç olduğunu görünce gülme krizine girdi. Bu şekilde demem ama One Piece'i bulmasının onun kaderi olmadığını biliyordur Roger. Çünkü bölümün devamında şey diyor. Mutlaka One Piece'i oğlum bulacaktır diyor. Yani şunun farkında Roger. One Piece'i ondan sonra birisi daha bulacak ve asıl bulması gereken kişi o. Ve bunun oğlu olacağını düşünüyor ve gidip hemen çocuk yapıyor. Anladınız mı? Çok mantıklı. Ziyad da demiş ki zaten şu kahinden de kralın henüz doğmamış olan kızın antik silahlardan birisi olacağını ve onun zamanında gelecek birisinin bu silaha ulaşacağını öğrenmiştik. Kaç yoldan kaç varyasyonla gitse de zamanı gelmemiş. Olduktan sonra bir şey elde edememiş olduğunu tescillemiş. Yaklaşmakta olan. Evet. Vay be, kader kavramına nasıl bir gönderme var ya. Gerçekten çok şaşkınlık içerisindeyim. Yani Roger o kadar çabalıyor abi. O kadar varyasyon deniyor. Bütün dünyayı geziyor. İşte Oden'i alıyor beyaz sakalın yanından poneglyfleri okuması için. Dünyanın en güçlü adamı oluyor beyaz sakalla beraber. Ne bileyim ama yine de dünyanın en güçlü adamı olsan bile kaderinde yoksa One Piece'e ulaşamıyorsun. Vay be. İşte insan hayatı da böyle arkadaşlar gerçekten. Neyi çok istesek o bizim kaderimiz değilse bizim olmuyor gerçekten. 4 yıldıza demiş sucuk. Roger. Roger Beşiktaş Fener'miş. Neyse hemen dayak yemeden vurmayın arkadaşlar. Chopper var. Kung Fu Pointo yap Chopper. Evet, Orochimaru. Bence Imu uzaylı, Enel'in uzay korsanları bayrağındaki kuru kafa uzun inceydi. Kutsal ejderlere kafalarına uzun ince bir şey takıp biri de astronot kostümü giyiyordu. Dünya hükümeti One Piece'i bulmasını istemiyor. Çünkü One Piece'te Imu'nun kimliği ve zayıf noktaları gizli. Roger'ın keşke senin zamanında yaşasaydım demesinin nedeni Joy Boy zamanında Imu ve uzaylıların dünyaya gelmesi. Kayıp yüzyılda uzaylı istilası olduğu için kayıp yüzyıl. Ayrıca dünya hükümeti uzay çalışmaları olan bir adaya yıkım çağrısı yapmıştı. Adanın ismini unuttum. Uzay çalışmalarını bilmiyorum. Ama bu ay teorisi Enel ay teorisidir işte ne bileyim işte bu kafalarına astronot kaskı takıyorlar muhabbeti falan teorisini yaptığım bir konu zaten. Olabilir mi? Olabilir. Mantıksız değil ama ben Roger'ın güldüğü şeyin bu olduğunu düşünmüyorum. Orochimaru. Yani Roger'ın güldüğü bir şey var ortada ve ben bunu arıyorum. Joy Boy 50 kuruş bırakmış. Ama böyle muazzam bir hazineyi niye bıraktın diyor Roger. Hani Gear 4 Kingman gelir mi acaba? Gear 5 gelir bence Eray. Charlotte Perespero. Perorin. Evet. Charlotte Perespero geçen bana bir edit yaptı. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Sizinle de paylaştım zaten. Galio taşı beni Galio videosu. Çok güzel. Yine bekliyorum böyle editler arkadaşlar. Bana böyle editler yapıp atarsanız ben de YouTube'a atarım. Böyle güzel olur diye düşünüyorum. Edit yapmak isteyen videolarıma varsa onu da hiç hayır demem. Belki de One Piece Roger'ın yaşaması için zamanı olmadığı bir maceranın anahtarıydı ve boşa kürek çektiği için onu güldürdü. Bu bence böyle bir şey var gerçekten bu arada ama gülme nedeni gerçekten orada okuduğu bir hikaye de olabilir. Ama bu yolculukta çok güzel zaman geçirdiği aklına geldi ve bu da onu çok güldürdü. Belki de bunu dış dünya ile paylaşmak hiç aklında yoktu ve One Piece'i gördükten sonra kendisi yaşayamadığı için bir başkası yaşayabilsin diye idamında One Piece'i söyledi. Üstelik o macera Joy Boy'un zamanında da kolayca yaşanabilen bir maceraydı. Bu yüzden Roger keşke senin zamanında yaşasaydım Joy Boy dedi. Macera ise çok tehlikeli olduğu için imsama. Şimdi buraya kadarki kısmı o kadar güzel olmuş ki gerçekten. Onu söyleyeyim be. Macera Roger'ın Joy Boy'un kolay yaşadığı bir macera olmasa da orada okuduğu şey muhtemelen Roger'a kendi macerasını da yaşattı ve ona güldü. Roger'ın macerasını zaten izlediğimiz bölümlerde mükemmel eğlendim. Yani benim One Piece'in şu anda en çok beğendiğim bölümü gerçekten Roger'ın One Piece'i bulduğu bölüm olabilir. Çünkü ne bileyim gezmeleri, beyaz sakalla vs'leri vesaire bunlar çok güzel enstantanelerdi. Gerçekten ben çok keyif aldım izlerken ve çok eğlenceliydi. Hani o gemide onlarla seyahat etmek istedim. Gerçekten. Bunu Luffy'ler için de söylüyorum sık sık ama Roger'ın gemisi gerçekten çok çok hoşuma gitti. Rayleigh olsun, Roger olsun, Beyaz Sakal'ın gemisi keza. Yani çok hoşuma gitti o gemide yolculuk yapmak ve muhtemelen Roger'ın gülmesinde bu kadar yolculuğun da etkisi çok fazla var. Ama orada okuduğu hikaye de bence onu güldürdü.
Kolay yaşanabilen bir maceraydı. O yüzden yaşasaydım dedi diyor. Imsama maceranın yaşandığı yeri dünyadan gizledi. Bence Imsama iyi birisi değil. Yani tehlikeli olduğu için değil, yani işine gelmediği için gizledi bence. Joy Boy daha önce bu macera yaşadığı için nasıl maceranın yaşandığı yere gidileceğini biliyordu ve bunu sadece en maceracı ruhlu kişilerin, yani maceraya hazır olan kişilerin bulabileceği bir yere sakladı. Hazineye de One Piece ismini koydu. Oda Sensei'nin 5 yıl içinde One Piece bulunacak demesi bu teoriye uyuyor. Çünkü One Piece'te çok sır var ve bu sırlar 5 yılda açıklanmaz. O yüzden One Piece bulunduktan sonra bir yolculuk daha var. Teori tamamen benim uydurmamdır. Fazla macera kullanmışım. Evet, bir tık. Şeye katılıyorum ama. One Piece bulunduktan sonra da bu hikaye devam edecek arkadaşlar. Eğer One Piece arkadaşlıksa çok büyük hayal kırıklığı olur. Olmadığını kesin bir şekilde öğrendik mangaka tarafından. Evet, kesinlikle. Buna da güveniyorum. Benim asıl merak ettiğim Shanks'ın. Abi ben evet, bak bu da çok ilginç bir soru. Bunu da merak ettim ben. Shanks'ın neye ağladığını ben de merak ettim. Ama Shanks'ın ağlama nedeninin Roger'la alakalı olduğunu düşünüyorum. Bence orada gidiyor musun kaptan dedi. Roger da gidiyorum evet dedi. Kendine iyi bak dedi ve o yüzden ağladı bence. Bitti mi dedi. Hani şey muhabbeti vardır ya işte Kur'an tamamlandıktan sonra işte sahabeler ağlamıştır muhabbeti vardır ya, hani çok da şey, Ramazan hemen Ahmet Hoca'ya dönüşelim. Şoförle beraber. Niye ağlamışlardır? Çünkü tamamlanması ne demek? Görevin tamamlanması demek. Hikayenin bitmesi demek. Hikaye bitince de herkes üzülür. Shanks da bunu fark etti ve dedi ki kaptan hikaye bitti mi, tamamlandı mı? O da öyle bir detay olabilir. Bence komik bir hikaye canlı yaşamadığı için değil yani. Bence Shanks buna üzülecek birisi de değil arkadaşlar. Yani Shanks Roger'a ben zaten kendim bulurum diyerek gitmemiş birisi. Bence Shanks'ın üzülme nedeni Raftel değil, One Piece değil. Shanks'ın üzülme nedeni Roger'ın ölüyor olması bence. Ad soyad bence şöyle olabilir. Bak eski zamanlardan birisi One Piece denen bir hazinenin olduğu söylentisini yayar. Buna da kendisi bir vakit sonra sürekli bunun etrafındakileri söylediği için kendi uydurduğu bir One Piece hazinesini kendi de inanır. Sonra bir gün kendisi bir deniz yolculuğuna çıkar, yeni bir ada bulur. Bu adaya bir isim koyar. Bu adanın ismi Raftel'dir. Sonra bu adayı keşfe çıkarken kumların arasından bir hazine kutusu bulur. Hazine kutusunun içi boştur ve aklına bir şey gelir. Bu içi boş kutuya uydurduğu One Piece'i katmak ister. Boş bir A4 kağıdı alıp şu notu yazar. This was a joke guys veya nothing. Raftel ismini Roger koyuyor ad soyad. Bence böyle bir şey yoktur ya. Bu A4 kağıdına bu notu yazdıktan sonra içi boş hazine sandığına katar. Birkaç gün sonra hazırlanıp adadan ayrılır ve yaşadığı yere geri döner. O sırada da uydurduğu One Piece hazinesi neredeyse bütün dünyaya yayılır. Özellikle denizciler ve korsan arasında. Yani söylenti muhabbeti doğru olabilir ama A4'tür, this was joke'tur. Böyle şeyler kesinlikle olmayacak şeyler. Çünkü mangaka bunun olmayacağına dair konuştu. Ama ne doğru olabilir? Bir de mesela poneglifleri de yapmış aynı kişi. Yani bu kişi, bu bahsettiğimiz kişi poneglifte. Ha, komik olsun diye yazmış. Yani komik olmuş ama çok tutacak bir teori gibi gelmedi ad soyad. Bir poneglif daha vardı, o sen değilsin Roger yazıyordu üstünde. Böyle bir şey var zaten. Roger kendisi olmadığını anladı. Ama yazdığı için mi anladı, vakti gelmediği için mi anladı bilmiyorum. Benim teorim bu demiş Natik Ahmetov. Raftel Sonada deniliyor ya, bence Raftel Sonada değil ve Joy Boy'da One Piece'in aslında dünyanın en büyük, daha büyük olduğu ispatıdır. Yani dünya aslında daha büyük ve Roger bunu bildiğinde güldü. Çünkü yaşayacak ömrü kalmamıştı ve ölmeden önce başkasının daha büyük maceraya atılmasını sağlamak için One Piece'in adını çekti. Şimdi şu konuda bir hemfikir olmak lazım bence. Şöyle kendim büyük ekrana vereyim. Sohbet yazalım. Kendi büyük ekrana verip tekrardan Chopper'ı gösterelim. Arkadaşlar şu konuda bir emin olmak lazım bence. Roger kendisine ait olmadığını biliyordu bu hazinenin. Ve bu hazineyi birilerinin bulması gerektiğini biliyordu. Kaderi olan kişinin bulmasını gerektiğini biliyordu. Bu kaderi olduğunu bildiği kişinin bulmasını istediği için özellikle teslim oldu ve dünyaya idam edilirken şunu söyledi. One Piece o denizde, gidin arayın bulun onu. Korsan çağını başlatmış oldu Roger bu şekilde. En güçlü insanların denize açılmasını sağladı ve belki de Luffy'lerin bu kadar macera yaşamasının sebebi Roger. Şimdi
Tutup da Roger bunu yapmasaydı Luffy yine korsan olur muydu? Muhtemelen olurdu. Belki Ace de olurdu. Yine olurlardı. Bakın olmazlardı değil. Ama Roger onların en güçlüler arasından en güçlüsü olmasını ve bir şekilde bu dünyayı değiştirmesini istedi. Belki de hani hep konuşuyoruz ya son büyük savaş dünya hükümetine karşı olacak diye. Roger bunu bildiği için, Beyaz Sakal da biliyordu ki Marineford da bunu söylemişti. Bunu bildiği için daha çok korsan olması gerektiğini düşünerekten böyle bir söylentiyi yaymış da olabilir. En güçlülerin denizde olmasını sağlamak için böyle bir söylentiyi yaymış olabilir. Raftel son adamı, son ada olabilir, olmaya da bilir ama burada şunu bilmek lazım ve kabul etmek lazım ki Raftel bulunduktan sonra, One Piece bulunduktan sonra dahi dünya hükümetiyle korsanlar arasında büyük bir savaş olacak ve dünya tarihi hiç olmadığı kadar değişecek. Nasıl ki Shichibukai'lik sistemi değiştiyse kutsal ejderler, Gorosei'ler bunların hepsi tasfiye olacaktır diye düşünüyorum ve dünya çok bambaşka bir yer olacak. Biz kendi dünyamızı değiştiremiyoruz ama One Piece evreni çok değişecektir diye umut ediyorum. Evet. Dualarınızı bekliyorum arkadaşlar. Tony Chopper'la beraber siz bu videoyu izlerken belki de ben hastanede hasta bakıyor olacağım. Belki de başka şeyler yapıyor olacağım. Kim bilir. Bakalım. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalımı beğendiyseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Doktor Tony Chopper'ın o güzel yüzüyle beraber sizlere veda ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.